Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber çekiç başlı köpek balığını yapacağız. Ne duruyoruz? Hadi figürümüzü yapmaya başlayalım. Öncelikle çekiç başlı köpek balığının resimlerini çiziyoruz. Sonra da masamızı ayarlıyoruz. Alüminyum folyomuzu alıyoruz ve figürümüzün gövdesinin şeklini veriyoruz. Bu şekilde oldu. Elimize bakır telimizi alıyoruz. Çizimimiz üzerinden ölçümler yapıyoruz. Üst yüzgeci için 3 santimlik bir teli keskimizle kesiyoruz. Yan yüzgeçleri için 5,5 santimlik bir teli aynı şekilde kesiyoruz. Son olarak da 7 santimlik bir teli kuyruğumuz için kesiyoruz. Üst yüzgecin yerini delip telini buraya sokuyoruz. Bu delikten de yan yüzgeçler geçecek. Onu da buraya sokuyoruz ve şekillerini veriyoruz. Kuyruk teli için yer açıyoruz. Pensemiz yardımıyla kuyruk için kestiğimiz tele şekil veriyoruz. Üst kısmını da eğip kuyruğumuzu tamamlıyoruz. Sonra da bunu yerine sokuyoruz. Elimize bir çıta alıyoruz. Bununla gövdeye alttan bastırıp çıtanın gireceği yeri oluşturuyoruz. Sonra da polimer kille çalışmamızı kaplıyoruz. Altı da bu şekilde oldu. Elimdeki bu parça çekiç kafanın çekici olacak. İşte oldu. Uygun bir yükseltiye iskeletimizi koyduktan sonra onu fırına gönderiyoruz. İskeletimiz fırından geldi. Başını oluşturmak için koyduğumuz parçaları iyice yapıştırıyoruz. Bıçağımız yardımıyla fazla parçaları kesiyoruz. Kesim izlerini kaybediyoruz. Ağzını oluşturup şeklini veriyoruz. Uygun bir modelleme aletiyle ağız açıklığını oluşturuyoruz. Çekiç kafanın dişlerini ağzının içine sıralıyoruz. Ağzının üst tarafı ile gövde ayrımını yapıyoruz. Şimdi de çekiç kafanın solungaçlarını yapmaya başladık. 4'er adet solungacı her iki tarafına oluşturuyoruz. Gözü için bir parça yapıştırıp göz kapaklarını oluşturuyoruz. Fazla parçaları da kesip gözü tamamlıyoruz. Bu da diğer gözü. Çekiç kafanın diğer kısmı için parçalar ekleyip bunları iyice yapıştırıyoruz. Üst yüzgecini oluşturup ortasını kesip içini açıp teline sokup iyice yapıştırıyoruz. Yüzgecin üzerindeki eksik yerleri oluşturuyoruz. Yan yüzgecinin şeklini verip ortasını kesip içini açıp teline sokup bunu da iyice yapıştırıyoruz. Bu da diğer yüzgeci. Şimdi çekiç kafa fırına gidiyor. Çekiç kafa fırından geldi. Küçük bir yüzgeci üst tarafına ve altının iki tarafına yapıştırıyoruz. Kuyruğunu oluşturup ortasını kesip içini açıp teline sokup iyice yapıştırıyoruz.
kuyruğun son halini veriyoruz. Çekiç kafa son kez fırına gidiyor. Çekiç kafa son fırından da geldi. Hadi seni çekici bir şekilde boyayalım. Boyamamıza kahverengiyle başladık. Gövdesini ve kuyruğunu, üst ve yan yüzgeçlerini, alt taraflarını ve yan taraflarını boyadık. Koyu kahverengiyle devam ettik. Bu renkte burnunun altını, yan yüzgecinin üstlerini, üst yüzgecinin yanlarını, kuyruğunun arka tarafını ve göz kapaklarını boyadık. Fırçamızı açık kahverengine batırdık. Bu renkte çekiç kafanın yanlarını ve alt tarafını boyadık. Normal kahverengiyi tekrar elimize aldık. Bu renkte çekiç kafanın solungaçlarını boyadık. Bu da diğer tarafı. Beyaz boyamızı kullanarak çekiç kafanın dişlerini ve gözlerinin beyazını boyadık. Siyahla da göz bebeklerini boyadıktan sonra İşte karşınızda çekiç kafa. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl? Güzel bir çalışma oldu değil mi? Eğer siz de beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Yandan bakınca anlaşılmıyor. Şöyle bir kaldırayım da kafanın şekli belli olsun. Çekiç kafa, tamirat işlerini de hepsini çağırıyorlardır. Yapmamı istediğiniz figürleri video yorumlarına yazabilirsiniz. Çekiç kafa, bak burada da bir çekiç var. Bakalım hanginiz daha güçlü? Seni yaparken evdeki bu oyuncağı referans olarak kullandım. Sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Makoşak git, Makoşak uzaklaş. Yaptıktan sonra fark ettim ki bu ikisi pek iyi anlaşamıyor. Makoşak gerçekten komik değil. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir figürde görüşmek üzere. Hoşça kalın.